Bugün kampüse geçeceğim ama öncesinde kahve ve kruvasanla bir kahvaltı yapmak istedim. Bu arada videoya yeni gelenler için ben Peri. İtalya'da yüksek lisans yapıyorum ve buradaki hayatımı paylaşıyorum. Kampüse tez hocamla görüşmeye geldim. Aslında tanışmaya geldim. Kendisiyle mailleştik bunca zaman ama hiç yüz yüze tanışmadık. Benim bölüm hocam değil direkt olarak. Kendisinden ders almadım. Bu hoca daha çok bilişsel psikolojiyle ilgili çalıştığı için benim de çalışmak istediğim alan olan. O yüzden bu hocayı seçtim. Normalde okula geldiğimde hep böyle bir sınavım olurdu. Sınavlarda daha önce hep bahsettim zaten sözlü. O yüzden sözlüğe girmeden önce böyle son kez tekrar yaptığım, böyle karnıma ağrılar girdiği o anları hatırlatıyor direkt bana bu koridorlar. Şu an ilk kez bir hocanın ofisine sınava değil de normal bir şekilde sadece görüşmeye, konuşmaya geldiğim için çok rahatım, çok mutluyum. Çok şükür bitti bütün sınavlarım. Bu arada böyle diyorum ama bu geçen sene bu zamanlar tez hocamla ilk kez görüşeceğim zaman online görüşme yapacaktık. O kadar heyecanlıydım ki yine, o kadar gergindim ki ve böyle sonra görüşmeyi iptal etmişti hoca. Bir şey çıkmıştı ve sonra da bir daha görüşmedik zaten. Ben daha çok sınavlarıma odaklanmak istedim. Ama şimdi mesela hocayla yine görüşeceğim işte. Ama o geçen sene hocayla görüşmeden önce olan o heyecanım, o kaygım hiç yok. Ve hatta şaşırdım buna birazcık. Dedim ki herhalde artık o kadar çok sözlü sınava girdim. Hocaların ofislerini o kadar aşındırdım ki alıştım yani belki de. Bu arada sınav heyecanına bir türlü alışamadım. Yaklaşık 3 yıldır sınavlara giriyordum. Ama o ilk sınavda ve son sınavda yaşadığım o gerginlik, stres, heyecan değişmedi yani. O ne yazık ki geçmiyor. Sadece artık o hisle yaşamayı öğreniyorsunuz. Girdikçe alışıyorum, geçiyor gibi bir şey olmadı benim için. Ama işte geçen yıl hocayla normal bir görüşmeye bile çok heyecanlanıyordum. Ama şu an mesela ona heyecanlanmıyorum. Belki de böyle şeylere alışmama yardımcı olmuştur. Sınavlara değil ama diğer görüşmelere belki de. Aslında bu sadece benim için ya da kaygılı durumlar için değil, birçok şey için böyle. Yaşadığımız birçok psikolojik zorluk için böyle. Kendi üzerimdeki örnekten gideyim. İşte mesela ben sınavlardan önce kaygı yaşıyorum. Bunu çok değiştirmeye çalıştım yıllarca. Hatta şey çok komik. Üniversitede psikoloji okurken stres yönetimi diye bir ders vardı. Stres yönetimi dersine çalışıyorsun ve o sırada stres yaşıyorsun sınavdan dolayı. Böyle çelişkili bir durumun içindeydim de yani. Yani çok çalıştım stresi yenmeye, kaygıyı yenmeye. Ama yenemedim tabii ki de. Çünkü bakış açım yanlışmış. Bu yenilecek bir şey değil. Bir düşman değil. Baş edilmesi gereken bir şey değil. O yüzden sonra bunu sadece kabul ettim. Dedim ki evet ben sınavlardan önce kaygı yaşayan bir insanım. Performans kaygısı yaşıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapabilecek miyim diye kaygılanıyorum. Bunları sadece kabul ettim ve kabul etmek aslında çok şeyi değiştirdi. Kaygımı değiştirmedi. Hala kaygı yaşıyorum ama baş edebilmemi sağlıyor. Benim için üstünden gelinemez, içinden çıkılamaz bir duruma dönüşmüyor. Diyorum ki evet haftaya sınavım var. Muhtemelen birkaç güne kaygılanmaya başlarım diyorum. Bu arada bu çalışıp çalışmamaktan bağımsız bir kaygı tabii ki de. Ders çalıştığım süreçte oluyor zaten bu kaygı yani. Yoksa ders çalışmayıp sadece stres yapıyor değilim. Ama sonra biliyorum ki sınavda yapabileceğim ve geçecek bu kaygı. Yani bilmek, kabul etmek, bu işte farkındalık dediğimiz şey, o şeyi anlamamızda çok önemli bir etken aslında. O kadar hiç heyecanlı değilim dedim. Şimdi hocanın kapısının önüne gelince bir stres bastı.
Ahmet'e parfüm alacağım demiştim ya, en son videomda demiştim. Parfümü yoktu burada. Daha doğrusu bazı yerde vardı ama fiyatı çok yüksekti. O yüzden ben de internetten aldım. Bu One Million Royal. Ahmet zaten hediyesini bildiği için sürpriz olmayacak, yani o yüzden gösteriyorum. Eğer İtalya'daysanız ya da gelecekseniz Notino'dan aldım. Buradaki parfümler orijinal ve çok indirimli oluyor. Duty free fiyatına oluyor. Size duty free ile ilgili de bir bilgi vereyim. Duty free zaten biliyorsunuzdur ama bu havalimanındaki satış mağazaları. İşte parfüm, çikolata, sigara, alkol gibi şeylerin satıldığı yerler. Bunların hepsinde fiyat değişiyor tabii ki de. En ucuzu benim gördüğüm Sabiha Gökçen'de Türkiye'ye indiğiniz duty free'ler. Yurt dışına çıkarken ve inerken gördükleriniz farklı. Türkiye'ye indiğinizde olan Sabiha Gökçen en ucuzu. Bunun sebebi de sanırım Türkiye'ye gelen turistlere uygun fiyattan satış yapmak istenmesiymiş. Ben de Ahmet'in yalancısıyım. Bu da açık hali. Bu o kadar güzel bir parfüm ki. Müthiş bir erkek parfüm. Benim hayatımda gördüğüm en güzel erkek parfümü. Eğer böyle birine hediye alacaksanız da bence mükemmel. Çok böyle keskin kolonya gibi, böyle yanından biri geçtiğinde burnunu yakacak cinsten bir koku değil. Ama böyle çok ağır, çok yumuşak bir koku da değil. Çok dengeli. Ben çok beğeniyorum bunu. Şöyle kendime de bir tane eyeliner almıştım. Hatta deneyeyim şu anda. Gözümde zaten eyeliner vardı. O yüzden ucu biraz silinmişti. Ucuna sürdüm sadece ama bu Essence'ın. Kocaman parfüm alıyorum. Kendime Essence eyeliner alıyorum. Görüyor musunuz? Ne kadar fedakar bir işim. Ben normalde Kiko'nun şu eyelinerını kullanıyorum. Ama bu çok pahalı bence. Ve eyeliner her gün sürdüğüm için çok hızlı bitiyor. O yüzden tekrar şu an yine bunu almak istemedim. Hazır parfüm sipariş veriyorken bu Essence'ınkini deneyeyim dedim. Ve şu an gayet beğendim. Ben gözümdeki bütün ürünleri kahverengi kullanıyorum. Bu da mesela kahve bir eyeliner, Kiko'nunki, ama koyu kahve olduğu için gözümde kahve olduğu çok anlaşılmıyor. Siyah duruyor. Ama bu Essence'ın eyeliner'ı gerçekten aynen burada gözüken renk gibi açık bir kahve, daha açık. O yüzden çok sevdim rengini yani. Bir de bir tane de Hermes parfüm testeri göndermişler. İnşallah kadın parfümüdür ya. Yok değil. Erkek parfümü testeri. Bakalım bu nasıl kokuyormuş. Orange diyor. Portakal kokusu da hiç sevmem. Böyle portakal da çok keskin ya. Ben anlayacağınız üzere keskin kokuları hiç sevmiyorum. Bakın bu tam dediğim, demin anlattığım erkek parfümü. Bu mesela güzel bir erkek parfümü ama çok keskin. Bu kendi parfümümü de önceden göstermiştim. Hatta eğer videolarımı eskiden beri izliyorsanız hatırlarsınız. Ben böyle bir tam boy parfümü kırdım. Geçen yaz. Ve çok az kullanmıştım. Ve çok üzülmüştüm, yani yeni alınmış bir parfüm kırmıştım. Sonra Ahmet sağ olsun tekrar aldı. Böyle şekerli, baharatlı, ağır bir koku değil. Daha meyvemsi ama bir yumuşaklığı, bir sıcaklığı da var. Bu mükemmel bir koku gerçekten, yani buna bakmanızı tavsiye ederim. Bir de parfümler herkesin üstünde farklı duruyor ya. Mesela arkadaşlarım mağazada bu parfümü kokladılar ve dediler ki sen böyle kokmuyorsun. Bu senin parfümün değil bence falan dediler. Gerçekten benim üstümde, yani herkesin üstünde zaten daha farklı duruyor. Daha farklı oluyor. Bir de yine Flying Tiger'dan şöyle süt köpürtücü aldım. Ben bunu çok kullanıyorum. Yani şu anda kullanabileceğim bir ortam yok da Eskişehir'deyken, Türkiye'deyken yani çok kullanıyordum. Bunun kalitesini almak önemli. Çünkü o kadar çok bozuldu ki evde bizim kullandıklarımız. Flying Tiger'ın da kaliteli olduğunu düşünüyorum. Danimarka markası olduğu için, bir İskandinav markası olduğu için bana niyeyse bir güven veriyor. Bir de açıkçası çok kaliteli değilse bile üzülmem. Çünkü indirimdeydi işte. 4 euroya aldım. 200 lira ediyor. 200 liraya çok mantıklı. Şimdi dinlenme moduna, ev moduna geçeceğim. O yüzden sizinle de yarın görüşürüz. Bugün yine kütüphaneye gideceğim her zamanki gibi. Hocamla dünkü görüşmeden beri teze nasıl başlamam gerektiğini düşünüyorum. Bir de bir şeyin en zor kısmı başlamak sanırım. Hani bir başlasam gerisi gelir diye düşünüyorum ama. Bu arada dün hocam çok beğendi tez fikrimi, taslağımı vesaire çok beğendi. Ve başlayabilirsin dedi. Ama işte nasıl başlayacağım hocam?
İşin içinde olmayanlar çok bilmiyor tabii ki de doğal olarak. Yani ben böyle tez diyorum. Siz genel olarak ne kastettiğimi anlıyorsunuz, yüksek lisans tez, ama bu bizim üniversite dediğimiz şey aslında lisans. 4 yıllık bir bölüm okumak, üniversite okumak lisans. Bunun üstüne 2 yıllık okunan yüksek lisans oluyor. Kendi bölümünde uzmanlaşmak oluyor. Ve yüksek lisanstan da mezun olmadan önce bir tez yazıyorsun. Bu tez yaklaşık 100 sayfa civarında oluyor. Yüksek lisansın üstüne de doktora var. O da 4 yıllık bir süreç ve bu 4 yıllık doktorada da böyle bir kitap uzunluğunda artık, yani bir 500-600 sayfalık bir tez yazıyorsun yine. Lisanstan sonra meslek sahibi oluyorsun. Yüksek lisanstan sonra mesleğinde uzmanlaşıyorsun. Doktoradan sonra da artık o alanda akademik olarak doktor unvanını alıyorsun. Tabii bunun doçentliği, profesörlüğü de devam ediyor ama bu kısım daha benim sürekli bahsettiğim kısım yani. Ben lisansta psikoloji okudum. Yani aslında psikoloğum. Şu anda da aslında uzmanlığımı alıyorum. Bu yüzden tezimi de daha çok kendi ilgi alanım olan nöropsikoloji, bilişsel psikoloji alanlarında yazmak istiyorum. Çünkü doktora yapmayı da düşünüyorum ve doktoranız tabii ki de lisansınız ve yüksek lisansınızla ilgili olmak zorunda. Dün hocayla da bunları konuştuk. Ben deneysel bir tez yazmak istiyorum. Bu da şu demek oluyor: önce bir deney yapıyorsun ve o deneyi sonra yazıya döküyorsun. İstiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Böyle konularda çevreden destek alabilmek, yardım isteyebilmek çok önemli. Bazen çekiniyoruz, ben de çok yaşıyorum, ama yardım isteyebilmek gerçekten önemli bir şey. Ben de şimdi tanıdığım herkese soracağım. Herkesten yardım isteyeceğim. Şimdi yemekte, kahvede arkadaşlarıma da soracağım yani. O yüzden artık çıkmalıyım. Bu sıralar sınav dönemi olduğu için kütüphaneler çok kalabalık, ama benim ilk kez bir sınav döneminde sınavım yok. Çok güzel bir hismiş, çok mutluyum. Bu fritelle tatlısı yılın sadece belirli bir zamanında kısa süreliğine oluyor. Çiğ hamuru yağda kızartıyorlar ve üstüne de şeker döküyorlar. Hafif bir portakal aroması var. İçi çiğ, dışı kızarmış bir hamur. Ben çok sevmiyorum ama arkadaşlarım bayağı beğeniyor. Yemek yiyip eve geldim. Bugün arkadaşlarımla yiyeyim diye merkezdeki Mensa'daydım. Herkesin yurdu farklı bir yerde olduğu için insanlar merkezde yiyor birlikte. Ama çok pişman oldum. Bir daha gerçekten akşam yemeğini merkezde yemeyi düşünmüyorum. Çok kalabalık, çok sıra var ve yemekleri de gerçekten pek güzel değil. Çok bir şey yapmamış olmama rağmen yine de yoruldum. O yüzden böyle şimdi çay yapacağım. Bu çay da ben Türkiye'de hiç böyle bir çay görmedim. Bu limon çayı ama sadece limon. Benim Türkiye'de gördüklerim limon zencefil, limonlu yeşil çay, limon ananas. Ben bitki çayı hiç sevmiyorum. Ama bunu 3 yıldır bunu içiyorum burada. Arkadaşlarıma denettiriyorum. Kimisi seviyor, kimisi sevmiyor ama bence çok güzel. O gün işte çok yorucu bir şey yapmamış olsam da böyle rutinler rahatlatıyor. İşte eve gelince bir çay koymak, şu ışıkları yakıyorum mesela, ışıkları yakmak, bir şeyler izlemek ya da bir mum yakmak. Mum yakmayı da çok seviyorum. Böyle bu tarz şeyler gerçekten ev hissi oluşturuyor. Hele ki yurt gibi bir ortamda. Bu arada bugün kütüphanedeyken edit yapıyordum. Ece ile de yan yana oturuyoruz. O da böyle benim edit yaptığımı görünce şey diye düşünmüş: bu kız bir yıldır her hafta nasıl video çekip editleyip yükleyebiliyor? Yani bunu her hafta nasıl yapıyor
diye düşünmüş. Gerçekten bazen ben de düşünüyorum. Her hafta bir video atabilmek çok kolay bir şey değilmiş. İçerik üretmek aslında zor bir şey. Çünkü insan her hafta video çekmek için uygun olmuyor. Bazen fiziksel olarak iyi hissetmiyorum. Bazen psikolojik olarak iyi hissetmiyorum. Bazen hiçbir şey çekmek istemiyorsun. Moralin yerinde olmuyor. Zor bir şeyler yaşıyor oluyorsun. Ya da mesela hastaydım, yataktan kalkamıyorsun. Bazen de her şey yolunda olsa bile böyle bir tükeniyorsun. Günlük hayatımı çekiyor olsam da ne çekeceğim, ne konuşacağım şeklinde içerik kaygısı çok fazla oluyor. Ve bunların yanı sıra gerçekten çok vakit alan bir şey. Zaten en az 2 günü çekim için ayırıyorum. Ve edit yapmak gerçekten aralıksız bir 6-7 saati alıyor. O yüzden bir günde bu kadar mesai ayıramadığım için genelde editi de birkaç güne bölüyorum. Çok zor değil ama çok emek isteyen bir şey gerçekten. Ve her hafta yapmak bayağı emek istiyor. O yüzden eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.